Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişi ile aranızda bir üçüncü kişi varsa bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım içinse Lenora Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatlarında neler oluyormuş bir görelim. Katina destekli bir açılım oluyor arkadaşlar. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatlarında neler oluyor onlara bakacağım. Sonrasında ise aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var, size ne söylemek isterdi ve bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir? Bunlara sırayla bakmış olacağım. Aklınızdaki kişiyle ilgili genel açılımları, yani aklınızdaki kişi ve siz olarak genel açılımları sabah 8'de koymaktayım. Lenora Tarot Astro olan diğer kanalıma da günlük burç videoları koymaktayım. Her iki kanalda abone olarak ve bildirimlerinizi açık tutarak gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet. Kolektif bir bakımdır. Zamansız zamanıdır arkadaşlar. Uyan kısımları alın kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Şimdi başlıyoruz. Bakalım ne yapıyorlarmış bir görelim. Burası sizin aklınızdaki kişi. Burası sizin üçüncü kişiniz. Siz izleyici olduğunuz için burası, bu kısım size göre üçüncü kişiniz olmaktadır. Evet, uyumlanıyorsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi psikolojik olarak zorluklar yaşıyormuş öncelikle. Böyle bir durum var. Psikolojik olarak kendisini iyi hissetmiyor, kafası karışmış, zihni bulanmış olabilir. Ruhsal olarak da yaralı olduğu bir dönem içerisinde, yani kendini yaralı hissediyor bu kişi. Ve bu durumlar bu kişiyi bayağı bir kapalı enerjilere sokmuş şu an için aklınızdaki kişiye. Kendince merak ettiği bazı meseleler var. Özellikle de belli, spesifik bir konu üzerine sanki bir durumu veya mevzuyu görmek, öğrenmek ve bunu anlamak için bir çaba gösterdiğini burada görmekteyiz. Diğer kartımız ise mücrimiyet. Yine geçmişiyle alakalı, yani geçmişte yapmış olduğu bir eylemden ötürü duyduğu bir pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma gibi bir durum burada söz konusu. Yani kendince işte keşke yapmasaydım, keşke öyle olmasaydı, böyle olmasaydı dediği, biraz da gerçekten kendine belki kızıp mahcup olduğu durumlardan burada bahsediyor. Diğer kartımız da yine geçmişin izlerinin hala bu kişinin peşini bırakmadığını, geçmişte aklının takılı kaldığını, geçmişteki travmaların hala bugüne olan etkisinin sürdüğünü ve geçmişte yaşamış olduğu o güzel, mutlu, huzurlu anlara da sanki bir özlem duyuşu söz konusu arkadaşlar. Aklınızdaki kişi de böyle bir durum içerisine girmiş şu anın enerjisinde. Peki üçüncü kişide ne var? Üçüncü kişide bir bağlanma arzusu. Yani uzun soluklu bir ilişki, bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, mükemmel bir denge arayışı, yani partneriyle arası güzel olsun, keyifli olsun, güzel zamanlar geçirsin. Böyle istek ve niyetler içerisinde sürekli işte partneri onunla ilgilensin, onunla güzel vakitler geçirsin istiyor. Böyle bir enerji içerisinde üçüncü kişi arkadaşlar. Kendince olmasını beklediği ve umut ettiği bazı hayallerinin burada olduğunu görüyoruz. Planlarının ve hayallerinin olduğunu görüyoruz. Evet ve üçüncü kişinin çok tutkusal olduğunu görmekteyiz yine burada da. Yani tutkusal bir şeyler yaşamak ve tutkusal paylaşımlarda bulunmak isteği ve niyeti içerisinde. Kafasını karıştıran da bazı meseleler var üçüncü kişinin arkadaşlar. Karar vermekte zorlandığı, ikilemlere düştüğü ve verdiği kararlardan da sanki sürekli caydığı ve dengesiz hal ve hareketlerde bulunduğu bir sürecinin olduğunu kartımız burada söylüyor. Devam edelim bakalım. Klasik tarotları açarak başka hayatlarında neler oluyormuş bir görelim.
Aklınızdaki kişi biraz umduğunu bulamamış arkadaşlar. Zaten demiştim biraz psikolojik sıkıntıları, zorlukları var. Kendini kötü hissediyor diye söylemiştim. Evet, bu anlamda umduğunu bulamamış. Umduğunu bulamamış, hiçbir şey beklediği ve istediği yönde gelişmemiş, istediği gibi olmamış. Ve şu an kendi üstünde aşırı derecede büyük bir yük ve baskı hissetmekte. Özellikle de o mücrimiyetin altına geldi. Yani o duymuş olduğu vicdan azabı, işte keşke yapmasaydım, niye böyle yaptım? Yani geçmişte yapmış olduğu davranışların sanki bugünün etkisinden ötürü üzerinde ağır bir yük hissetmesi, kendini stresli hissetmesi gibi bir durum. Bakınız burada söz konusu. Biraz zorlandığı bir süreçte ne yapacağını bilemiyor, bir çıkış, bir çözüm yolu arıyor kendince. Bu olaydan nasıl çıkabilirim? Bu durumun yükünden nasıl kurtulabilirim, kendimi özgürleştirebilirim dediği bir meselesi var aklınızdaki kişinin. Yine diğer kartımızda bakın burada bir gözyaşı, bir artık yenilginin yaşandığını düşünme ve iyisiyle kötüsüyle her şey bitti diyerek bir üzüntü hali, bir yerle bir olma hali var arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatında. Bakın başından beri farkındaysanız sürekli aklınızdaki kişinin yoğun bir depresyon, pişmanlık, üzüntü hep bunları verdik. Yani sürekli kendini kötü hissetme, stresli hissetme hiç hoş bir halde değil aklınızdaki kişi. Peki üçüncü kişide başka neler var? Devam edelim bakalım. Şimdi üçüncü kişinin hem maddi hem duygusal beklentisi var arkadaşlar. Evet. Öncelikli olarak diyor ki benim şu isteklerim var, niyetlerim var, olmasını istediğim somut beklentilerim var ve bunun olmasını gerçekten hani sabırla bekliyorum diyor burada. Sanki kendisine yapılmasını istediği somut bir eylem, somut bir hamle var ve bununla ilgili umutlandığını görüyoruz üçüncü kişinin. Duygusal bir başlangıç istediğini yine görmekteyiz. Eğer ki şu an aklınızdaki kişiyle görüşmüyorlarsa, konuşmuyorlarsa aklınızdaki kişiden bu kişiye böyle bir somut bir eylemde bulunmasını, bir hani barış eli uzatmasını, barışmayı, tekrardan bir birleşme olmasını niyetlendiğini söyleyebiliriz bu üçüncü kişinin arkadaşlar. Ama hani konuşuyorlarsa bile şu an üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin gerçekten beklenti içerisinde olduğunu görüyoruz. Hem sevgi hem romantizm yaşamak istiyor, hem maddi beklentileri var bu kişiden. Bunları söyleyebilirim. Yani diyor ki bütün ilgisi, şefkati bende olsun. Bana maddi manevi bana harcama yapsın dediği bir süreç var sanki üçüncü kişide. Evet, diğer kartımız üçüncü kişinin biraz kurnazlık enerjileri içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tutkusal yaklaşımlarda bulunarak aklınızdaki kişiyi ele geçirmeye çalışıyor olabilir. Bu kişi çeşitli oyunlar oynuyor, çeşitli entrikalar düzenliyor olabilir. Böyle bir durum verdi. Bakın bunun altına geldi. Kılıç beşlisi. Evet, şimdi Katina kartıyla devam edelim. Kolektif bir bakım arkadaşlar. Dediğim gibi uyumlandığınız kısımları alın, kabul edin. Uymayanları evrene gönderin gitsin. Her kart size uymayabilir. Tekrardan onu belirteyim. Bireysel değil çünkü birçok kişi izliyor. Çok farklı durumda olan üçüncü kişisi ve kendi durumu çok farklı olan kişiler de var. Ona göre değerlendirelim. Evet, şimdi başlıyoruz bakalım. Aklınızdaki kişiyle devam ediyoruz. Aklınızdaki kişide başka neler var? Bunu anlatalım. Şimdi bu kişi hem özel hayatında hem de iş hayatında bir şans, bir fırsat bekliyor. Pek hayatı güzel gitmediği için böyle umutla dileklerde bulunduğu, dualarda bulunduğu ve bir beklenti içerisine girdiğini bakınız burada görüyoruz. Zaten şurada da bir fırsat elinin uzatılması var. Kupa dörtlüsü kartımızda gördüğünüz gibi. Yine Katina'mız da bunu söylüyor. Yani aklınızdaki kişi istediğini alamamış. Hayattan bir şeyler istediği gibi gitmemiş. Ve bu yüzden de hem gerçekten ilişki hayatında hem de iş hayatıyla alakalı konularla ilgili sanki kadersel olarak bir şans, bir fırsat bekliyor.
Bunu söyleyebiliriz. Ve diyor ki hani bu şekilde eğer bir şansın, bir fırsatın daha olursa hayatımı toparlayabilecek, o zaman daha doğru kararlar alacağım ve bu da benim için büyük bir mutluluk olacak dediği bir durum. Bir başarı elde etmek istiyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Dediğim gibi hem ilişki hayatıyla hem böyle maddi iş hayatıyla alakalı başarılar kazanmak istiyor. Aklınızdaki kişilerden bazıları yol planı da yapıyor olabilir. Diğer kartımız ne diyor? Şimdi bu aklınızdaki kişinin özellikle de kardeşi varsa, kardeşleri olur, yakın akrabası olur ya da böyle birlikte iş yaptığı yakın çevresi, arkadaşları olur. Burada bunu diyor ki aklınızdaki kişi sanki bu yakın çevresiyle de bir kavga, bir tartışma, kaosa gireceğinden burada bahsetti kartımız. Açığa çıkacak bir sır sebebiyetiyle sanki böyle birbirlerine girme gibi bir durum içerisinde olabilirler. Evet, aklınızdaki kişinin biraz daha ilişkilerde uyumsuz davrandığı ve sebepsiz yere de olsa sürekli bir şeylere itiraz ettiği ve kendi istediği gibi yapmaya çalıştığı veya yönetmeye çalıştığını kartımız söylüyor. Bundan dolayı da sanki sürekli bir huzursuzluk durumları çıkıyormuş. Evet. Diğer kartımız neyi söylüyor? Diyor ki, şimdi aklınızdaki kişi diyordu ya her şey acısıyla tatlısıyla bitti artık deyip böyle yani resmen vah vah dediği bir duruma girmişti aklınızdaki kişi. Evet, şu an aklınızdaki kişinin özellikle de kafasını karıştıran, merak ettiği, şüphelendiği ne varsa arkadaşlar, Katina kartımız diyor ki bildiğin ne varsa hepsi doğru. Yani boşuna şüphelenip meraklanma. Zaten ne düşünüyorsan aynen de o şekilde diyor Katina kartımız aklınızdaki kişiye. Aklınızdaki kişi bu aralar biraz daha ayılmış durumda. Yani sanki biraz daha aklı başına gelmiş, biraz daha mantıklı düşünmeye başlamış. Sanki belirli bir olgunluk aşamasından da geçtiği, biraz ruhsal olarak da büyüdüğü bir dönemde arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yani daha bilgece ilerlemek için çaba harcıyor. Zaten bir şeyler iyisiyle kötüsüyle yıkılmış, bitmiş. Ve dediğim gibi bir başarı elde edebilmek adına sanki daha bilgece olmaya ve daha aklı başında hal ve hareketlerle hayatını sürdürmeye uğraştığını görüyoruz aklınızdaki kişinin. Peki üçüncü kişinin hayatında neler oluyor başka? Şimdi üçüncü kişiye diyor ki aklındaki kişinin başkasıyla bir ilişkisi var diyor arkadaşlar üçüncü kişiye. Ve bu yüzden de üzülüyorsun dedi. Evet. Böyle kararsız bir kadın olduğunu tekrardan burada da verdi. Yine burada da vermişti kararsızlık olduğunu üçüncü kişide. Aklınızdaki kişinin başka biriyle de bir ilişki durumu varmış arkadaşlar. Bunu söylüyor. Yani bu söylediğim kişi siz de mesela olabilirsiniz. Üçüncü kişi bu durumla ilgili üzülüyormuş. Aklınızdaki kişinin başkasıyla bir ilişkisinin daha olmasından ötürü. Belki sizinle ilişkisi var. Belki aklınızdaki kişinin başka biriyle daha uğraştığı bir durum söz konusu. Dediğim gibi kendi hikayenize göre alın ama üçüncü kişi bu durumdan dolayı üzüldüğünü söylüyor. Diğer kartımız şunu söylemekte. Bakın bu kişi yani üçüncü kişi ne diyordu? Ben bir şekilde onu hani elimde tutmaya çalışırım. İşte şöyle yaparım, böyle yaparım. Kurnazlık enerjileri geliştirmişti. İşte tutkusal yaklaşırım, şunu bunu yaparım diyordu. Ve bu şekilde de hem bir somut bir adım alırım hem de böyle duygusal bir başlangıç yaratırım diye düşünüyordu, planlıyordu, hayaller kuruyordu ya. Yok, bunların hepsinin bakınız başarısızlıkla sonuçlanacağını söylüyor. Aklınızdaki kişiden böyle bir hamlenin gelmeyeceğini belirtti. Diğer kartımızsa evet yani bu artık üçüncü kişinin de sanki yeni bir ilişki durumu başlayabilir. Yeni arkadaşlıklar kurabilir. Yeni bir ilişki hayatında başlayabilir arkadaşlar. Hayatında bazı sürpriz gelişmelerin ve değişikliklerin olacağını söylüyor üçüncü kişide. Böyle bir durum var. Peki aklınızdaki kişinin size dair bilinçaltında ne varmış? Ona hemen bakalım. Şöyle açalım destemizi. Bakalım size dair bilinçaltında ne var? Dilekler. Havada çok fazla heyecan var. Yeni bir hayata adım attığını anladı. Bu nedenle her türlü olasılığı düşünerek hareket ediyor. Şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili kafasında düşündüğü böyle kurduğu hayaller var.
Bunları düşündükçe de heyecan duyduğundan burada bahsediyor. Ama sizinle böyle yeni bir hayata adım attığını anlamış. İster yeni başlıyor olun arkadaşlar, ister burada bitmiş yeniden canlandırmak istediği bir ilişki durumundan bahsediyor olsun aklınızdaki kişi. Ama diyor ki her türlü olasılığı, sizinle ilgili her türlü olasılığı da düşünerek hareket etme kararı almış aklınızdaki kişi. Peki. Şimdi aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Ona hemen bakalım. Ne söyleyecek aklınızdaki kişi? Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum. Evet, böyle bir mesaj geldi size arkadaşlar. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj ne? Onu da hemen görelim. İlahi rehberlik. Şimdi kalbinizi açma zamanı. İlişkinizde ilahi rehberliği kabul etmeye açık olun. Aldığınız rehberliğe karşı net ve açık bir tutum sürdürdükçe bağlantınız gelişecek. Yani diyor ki kendinizi kapatmayın. Mümkünse çok karamsar da olmayın. Özellikle de bu kişiyle bir ilişkiyi devam ettirme niyeti içerisindeyseniz arkadaşlar, ilahinin rehberliğini de kabul edin. Buna açık olun. Yani görmeniz gereken detayları görmeye açık olun diyor. Çünkü diyor ancak bu şekilde o görmeniz gereken detayları gördükçe, bir şeylerin farkındalığında oldukça aranızdaki bağlantı gelişecek dedi. Peki. Soru cevap kartlarımıza hemen bakalım. 3 tane kart alıyorum. Nasıl cevaplar gelecek size meleklerden görelim. 3 tane kart alıyorum arkadaşlar meleklerden. Bakalım nasıl cevaplar var. İlk kartla başlıyorum. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. İlk kartla başlıyorum artık. Ondan sana hayır yok dedi. İlk kartı seçmiş olan arkadaşlar varsa evet, böyle bir cevap verdi. Peki ikinci kart. İkinci kartı seçen arkadaşlar yıldızın parlayacak diyor. Yani şanslı bir sürece giriyorsun. Peki üçüncü kartı seçen arkadaşlar. Gözyaşların sevince dönüşecekleri, size mutlu edecek güzel gelişmeler pek yakında hayatınıza akabilir arkadaşlar. Bir de olumlama mesajı alalım. Bu açılımdan sonra vermemiz gereken olumlama mesajı nedir? Hemen onu görelim. Şöyle almanız gereken olumlama mesajını bir tane kart alalım şuradan. Şansınıza bakalım bugün ne gelmiş. Düşüncelerimi, duygularımı ve seçimlerimi kontrol ediyorum. Yani diyor ki ani ve fevri olmayın. Mümkünse sakin sakin düşünün. Mantıklı kararlar alabilmek adına dedi arkadaşlar. Bu enerjiyi çalıştırabilmek için kendinize sesli bir şekilde söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Düşüncelerimi, duygularımı ve seçimlerimi kontrol ediyorum. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.